Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün açmalarımız için süt yerine yoğurt kullandık. Nasıl mı oldu? Detaylar için tarifimize geçelim. Yoğurma kabımın içerisine 1 yemek kaşığı ıslat mayayı alıyorum. 1 su bardağı ılık suyun bir miktarını mayanın üzerine ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı dolusu toz şekeri de ekledikten sonra bir süre karıştırıyorum. Ardından kalan bardaktaki suyu ilave ediyorum. 1 su bardağı yoğurdu ekliyorum. Yoğurdun sulu kısmından kullandım. 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekledikten sonra karıştırıyorum. 5,5 su bardağı unu kontrollü kullanıyoruz. Önce onun bir miktarını ekleyip bir çay kaşığı kadar tuz ilavesinde bulunup hamurumuzu spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Genelde açmalarda süt kullanılır ama her zaman evimizde süt olmayabilir. Yoğurtla birkaç kez denedim. Açmalar yumuşacık oluyor. O yüzden tarifimi sizlerle paylaşıyorum ki gerektiğinde yoğurtla da açmalarınızı hazırlayabilirsiniz diye. Kalan unumu da ilave ettikten sonra hamurumu toparlayıp ardından yoğurmaya devam edeceğim. Şunu belirteyim ki yoğurdu hamurunuzu hazırlamadan 1 saat kadar önce çıkartıp oda ısısında beklemesini sağlayın. Zaten 1 su bardağı suyumuz ılık olacaktı. Arkadaşlar ben tarifimiz için 5,5 su bardağı un kullandım. Yeterli oldu. Tabi kullandığınız yoğurdun sululuk miktarına göre, unun kalitesine göre un miktarı değişebilir. O yüzden 5,5 su bardağı kadar unu kullanın. Eğer gerekli olursa yine un eklemesinde bulunabilirsiniz. Lütfen unu kontrollü kullanın. Yoğurduğum hamurun kıvamını görüyorsunuz. İşte bu kıvamda bir hamur yoğurmanız yeterli olacaktır. Hamurumun üzerine önce bir poşetle ardından mutfak havlusuya kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Kullandığımız mayanın miktarı, oda ısısı hamurumuzun mayalanma süresini uzatabilir ya da kısaltabilir. Bakın arkadaşlar, hamurun kıvamı o kadar güzel ki daha şimdiden güzel açmalar elde edeceğimiz anlaşılıyor. Hamurumu 9 parçaya ayırıyorum. 9 tane açma, yani bir tepsi açma elde etmiş olacağız arkadaşlar. Dilerseniz ölçüyü 2 katına çıkartarak 2 tepsi açma hazırlayabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım. Açmasının kolay olması için yağ ölçümde kullandığım bardağın dibinde yağ kalmıştı. İçerisine de 2 yemek kaşığı kadar daha sıvı yağ ekleyerek o yağın bir miktarını tepsiye sürdüm fırça yardımıyla. Bezeleri içerisine alıyorum. Bardağın dibinde kalan yağı da fırça yardımıyla bezelerin üzerine sürüyorum. Fazla yağ kullanmayın arkadaşlar. Sadece 2 yemek kaşığı kadar yağ kullanmış oldum. Üzerine yağlamış olduğum bezelerimi üzerine bir poşet örterek tepsiyi bir kenara alıyorum. Ama hamuru dinlendirmiyorum. Hemen açmaların hazırlanma aşamasına geçiyorum. Bakın hamurun kıvamı o kadar güzel ki hemencecik parmaklarımla baskı uyguladığımda hemencecik hamur yayılmaya başlıyor. İçerisine de dilediğiniz harç kullanabilirsiniz. Ben çikolata kullandım bugünlük. Sürülebilir çikolatadan her bir açmanın içerisine yarım tatlı kaşığı sürülebilir çikolata kullandım. Dilediğiniz iç malzemeyle hazırlayabilirsiniz ama aşırı derecede iç malzemeyi doldurmayalım ki birazdan, çünkü biz rulo haline getireceğiz. Uzunca şeritler elde edeceğiz. Hamurumuzda yırtılma olmasın, iç malzememiz taşmasın diye iç malzememizi yeteri miktarda kullanalım. Bu açmalarımızın malzeme listesi de oldukça ekonomik. Yoğurdumuzun suyunu değerlendirmiş olduk sulu yoğurt kullanarak ve hamurunda yumurta yok.
Sizler de umarım bu ekonomik açmaları hazırlayarak güzel sonuçlar elde etmiş olacaksınız. İlk hazırlamış olduğum ruloyu tezgahımın üzerine alarak hamurların birleşme noktasına tekrardan birleştiriyorum ki ruloyu hazırladığımda açılma olmasın. İki elimle baskı uygulayarak ruloların boyutlarını büyük hale getiriyorum ve şekilde videomda gördüğünüz üzere açmalarımızın şeklini oluşturuyorum. Oldukça keyifli bir şekil oluşturma aşaması var. Umarım sizler de tarifi denersiniz. Elimizle baskı uygularken de her tarafına eşit bir şekilde baskı uygulayalım ki ruloların bazı kısımları kalın, bazı kısımları ince olmasın. Ne kadar güzel, ne kadar özenerek rulolar oluşturursak açmalarımızın şekli de o kadar güzel olmuş olur. Açmalarımı hazırlarken sizlerden küçük bir ricam olacak. Tarifimi faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Henüz bu videoda ilk kez benimle karşılaşıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak her yeni videomdan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar, kanalların büyümesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Umarım Fadime'nin yanında olursunuz. Şimdiden desteği olacak herkese çok teşekkür ediyorum. Açmalarımı hazır hale getirdim. Fırın kağıdı sermiş olduğum tepsimin içerisine alıyorum. Üzerine poşet örterek oda ısısında 20 dakika bekletiyorum. Açmaların üzerine bir adet yumurta sarısı ve bir çay kaşığı gibi gözükse de 2-3 damla pekmezli sütle açtım. O yüzden bir çay kaşığı gibi gözüküyor. Yani yumurta sarısının içerisine 2-3 damla pekmez ilave edeceksiniz arkadaşlar. Fazla eklemeyin. Bu 2-3 damla pekmez açmaların üzerinin güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacak. Açmalarımız çikolatalı olduğu için şöyle açmaların bir kısmına mavi haşhaş serpiştirdim. Dilerseniz hiç serpiştirmeyebilirsiniz ya da açmaların her tarafına serpiştirebilirsiniz. Tamamıyla sizin keyfinize kalmış bir durum ve 180 derece önceden ısıtılmış fırına açmalarımızın yolculuğu başlasın. Açmalar fırından çıktığında üzerine hemen mutfak havlusuyla kapatıp 5 dakika beklettim. O zaman açmalarımız daha güzel yumuşacık oluyor. Şimdi artık doku testine geçebiliriz. Arka kısımları da yüzeyleri de güzel bir şekilde kızardı. Yumuşacık. Dokusunu da görüyorsunuz. Henüz sıcak olmasına rağmen oldukça güzel açmalar ortaya çıktı. Ne diyelim, bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.